Bir insan eğer tevhidi hiç duymamışsa ve ölüm döşeğindeyse ona bu daveti nasıl anlatabiliriz? Ona Peygamber Aleyhisselatü vesselam ölüm döşeğinde olan insanları ziyaret ettiği zaman o insanları İslam dininden uzak tutan şirk her neyse Peygamber Aleyhisselatü vesselam onun zıddıyla onlara İslam'ı anlatırdı. Yani ölüm döşeğinde olan bir adama gidip la ilahe illallah de, işte Müslüman ol, bu şekilde bir davet yapılmaz. O insanı hayatı boyunca İslam'dan uzak tutan şey her neyse önce onu tespit etmeliyiz. Sonra da onu anlatmalıyız. Mesela Peygamberimize hizmet eden Yahudi bir çocuk var. Ölüm döşeğinde ölecek. Aleyhisselatü vesselam onun ziyaretine gidiyor. Çocuğa hiçbir şey anlatmıyor. Eslim diyor Aleyhisselatü vesselam. Eslim, teslim ol. Bu kadar. Kendi amcası ölüm döşeğindeyken Peygamber Aleyhisselatü vesselam amcasını ölüm döşeğinde ziyarete gidiyor. Ya am kul la ilahe illallah. Ey amcacığım la ilahe illallah de diyor. Bu kadar. Sadece ondan la ilahe illallah demesini istiyor. Abdullah İbni Ubey İbni Selül ölüm döşeğindeyken Peygamber Aleyhisselatü vesselam onu ziyarete gidiyor. Ben seni Yahudi ve Hristiyanları dost edinmekten alıkoymamış mıydım diyor. Bak şimdi 3 tane adam var. Üçü de ölüm döşeğinde. Peygamber Aleyhisselatü vesselam her birine farklı bir şey söylüyor son anında. Birine diyor ki İslam ol. Birine diyor ki la ilahe illallah de. Birine diyor ki Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyi bırak. Yani Yahudi ve Hristiyanları dost edinmekten uzak dur. Çünkü Yahudi olan zaten Allah'ı kabul ediyor, zaten kitabı kabul ediyor, zaten peygamberliği kabul ediyor. Peki problemi ne? Tam anlamıyla teslim olmuyor. Yani Aleyhisselatü vesselamın getirmiş olduğu şeriata, Aleyhisselatü vesselama indirilen kitaba teslim olmuyor. Onun problemi teslim olmamak olduğu için Peygamber Aleyhisselatü vesselam ona diyor ki eslim, İslam ol. Yani Yahudiliği bırak, İslam dinini kabul et. Bütün peygamberlerin dini olan, Musa'nın da, İsa'nın da dini olan aleyhisselam onların dinini kabul et. Amcasına gittiği zaman amcası la ilahe illallah demiyor. Yani uluhiyetin yalnızca ve yalnızca Allah'a ait olduğunu, tek ibadet edilecek olanın, arada hiçbir aracı olmaksızın kulluk edilecek olanın Allah olduğunu kabul etmiyor. Amcacığım la ilahe illallah de diyor. Kabul etse zaten İslam olacak. Ama Abdullah İbni Übey'e gittiğinde Abdullah İbni Übey namaz kılıyor, cihad ediyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, oruç tutuyor. Ne yapacak? La ilahe illallah diyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ona diyor ki ben seni Yahudi ve Hristiyanları dost edinmekten men etmemiş miydim? Yani sen Yahudi ve Hristiyanları dost edindiğin için, kafirlerin dostluğunu bırakamadığın için İslam'a giremedin. Eğer bugün İslam olmak istiyorsan Yahudi ve Hristiyanlardan teberri et. Allah'a ve Resulüne yönel, Allah'a ve Resulünü dost edin demiş oluyor. Haliyle bir ölüm döşeğinde olan biri varsa bugün ve İslam'dan da uzaksa bakacağız onu İslam'dan uzaklaştıran şey nedir? Kendisine onu anlatacağız. Diyelim kabul etti. Ya biz ona anlattık, tevhidi anlattık. İşte bugünkü yaygın olan tevhide aykırı olan durumları anlattık. O da dedi ki ben tövbe ediyorum. Senin bu söylediklerin doğrudur, ben bunu kabul ediyorum. Mesele bitmiştir. Biz kimsenin kalbini açmak, kimsenin kalbini yarmak, işte aklı geliyordu gidiyordu, işte tam olarak ölüm döşeğindeydi, ölüm korkusuyla bunları kabul etti. Belki benden sonra abim yanına gitmiştir, bir şeyler anlatmıştır, fikri de... İslam'da böyle şeyler yoktur. Yani bu kaygılar, bu endişeler, İslami olan kaygılar, İslami olan endişeler değildir. Biz birine dinimizi arz ederiz, o da kabul eder, ben kabul ettim derse o bizim dinde kardeşimizdir. Hesabını Allah'a verir. Samimidir, değildir, korkmuştur, korkmamıştır. O onunla Allah arasında olan bir şeydir. Hesabını Allah'a verir.